İstifade ettiren fikirlerde bugünkü konuğum Selman Kurt. Selman Bey, Ticaret Bakanlığı E-İhracat eski daire başkanı, aynı zamanda eski Washington Ticaret Ateşesi ve aynı zamanda yine eski Kenya Ticaret Ateşesi. Gerçekten dolu dolu bir konuğumuz var bugün. Kendisine çok güzel sorular hazırladım. O soruları kendisine yönelteceğim ve güzel fikirler istifade edeceğiz diye umuyorum. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Nasılsınız, iyisiniz bu arada? İyi, sağ olun, teşekkür ederiz. Ankara'dan geldim, hemen buraya uçtum geldim sabahleyin. Harikasınız zaten. Çok teşekkür ederim. Ticaret Bakanlığı'na bağlı bu E-İhracat Daire Başkanlığı'nı 2021'in Ocak ayında bıraktınız. Doğru hatırlıyorum, yanlış hatırlamıyorsam. Yok, esasen Mayıs ayında. Mayıs ayında evet, Mayıs ayında bıraktım. Peki özellikle E-İhracat Dairesi ne iş yapıyor Türkiye'de? Yani ne gibi katkılar sağlıyor? Ya da siz orada görevdeyken, başkanlık görevini yürütürken neler yapıyordunuz? Onu çok merak ediyorum. Aslında İhracat Daire Başkanlığı yeni kurulmuş bir daire başkanlığıydı. Ben göreve başladığımda ve kurucu başkan olarak göreve başladım. Ama kısa süre içerisinde o kadar çok ülkemizde biliyorsunuz e-ticaret o kadar çok revaçta ve gündemde olan bir konu ki kendimizi birden sektörün ihtiyaçları, yapılması gerekenler içinde desteklenmesi gereken alanların çalışılması başlıklarında bulduk ve hızlı bir çalışmaya başladık. Yapılması gereken mevzuatlar, lojistik alanında, ödeme sistemleri alanında, e-ticaret pazar yerlerinin, uluslararası e-ticaret pazar yerlerinde yapılabilecek ortaklıklar hakkında çalışmalar yapmaya başladık. Heyecanlı çalışmalardı çünkü Türkiye'de inanılmaz bir aslında sadece Türkiye içindeki pazar yerleri için değil, yurt dışındaki de Çin, Almanya, İngiltere, Amerika bu bölgelere ciddi bir talep var. Ve insanlar bu konuda önlerini açan, destek olacak mekanizmalara ihtiyaçları vardı. Ve biz bu alanda çalışmalara başladık. Sektör grup dernekleriyle çalıştık, ihracatçı birliklerimizle çalıştık. Ve ben ilk aşamada kurucu bir daire başkanlığı olduğu için aslında biraz da mevzuatın oluşturulması ve atılması gereken adımların değerlendirilmesi şeklindeydi ilk çalışmamız. Fakat daha sonra ben e-ticaret alanında kendimin daha fazla katma değer katabileceğini düşündüğüm için Mayıs ayında görevimi arkadaşımıza teslim ettik. Ve o şu an sanırsam E-İhracat ve Yeni Nesil Teknolojileri Daire Başkanlığı olarak yeni adıyla devam ediyor. Umuyorum ki onlar da çok güzel işler devam edecektir. Genel itibariyle E-İhracat Daire Başkanlığı aslında Türkiye'deki ihracatın elektronik ticaret yollarıyla yapılması gereken tüm aşamalarını tasarlayan bir daire başkanlığı olarak görevine devam ediyor. Bu alanda yapılması gereken birçok şey var. Verilmesi gereken destekler, Türkiye'deki aslında startup firmalarından üretim yapan büyük firmalarımızın yeni pazarlara girmesi ve bu pazardaki regülasyonlar, sertifika süreçlerinin yönetilmesi, uluslararası işbirliklerinin oluşturulması, bu alanda biliyorsunuz Dünya Ticaret Örgütü'nde bir yandan çeşitli çalışmalar da devam ediyor ülke mevzuatları anlamında. Yapılacak çok iş var. Arkadaşlıkla kolaylıklar diliyorum kendilerine. Umarım sektörün beklediği gelişmeler ve değişmeleri hep beraber yerine getirirler. Biz de artık öbür taraftayız. Onları heyecanla takip ediyoruz. Şimdi siz Türkiye'de e-ihracatın, e-ticaretin en tepe noktasındaki başkanlığını yapmış kişisiniz aslında. Ticaret Bakanlığı'na bağlı olarak. O yüzden şunu da çok merak ediyorum. Türkiye e-ihracatı gelişmekte, sürekli büyüyor. Sürekli yeni projeler, yeni girişimler mutlaka oluyor. Ama tabii ki başı bana göre her zaman büyükler çekiyor. Yani büyük firmalar, büyük girişimler başı çekiyor ihracat konusunda, elektronik ihracat konusunda. Fakat Türkiye'de çok fazla genç beyin var ve sürekli işte Amazon, eBay ve benzeri platformlardan ticaret yaparak para kazanmaya çalışan büyük bir kitle var. Ben bunu şahsım adına soruyorum. Tabii ki siz sorunun cevabı sizde mi onda çok emin değilim açıkçası. Bu kişiler, bu profiller her zaman şunu yapmayı düşünüyor. Ben işimi ne kadar büyütürsem, başlangıçta devlete vergiyi ne kadar az ödersem o kadar başarılı olurum diyor. Çünkü ciddi anlamda bununla alakalı bir kaçak, bir kayıp var ülkede. Herkes Amerika'da şirket kurma, yurt dışına şirket kurma, parayı oraya getirme, orada biriktirme ve orada harcama yoluna başvurmuş durumda. Bunda farkındasınızdır. Yani Türkiye'ye bu konuda bir para akışı hani çok fazla yapılmıyor. Yapılmak istenmiyor vergilerden dolayı. Acaba hem sizin döneminizde hem de gelecek dönemlerde e-ihracat yapan yeni girişimcilere kolaylıklar sağlanacak mı, sağlanır mı? Açıkçası şöyle, biliyorsunuz ihracatta bizde dahilde işleme rejimi kapsamında eğer yurt dışından ham madde veya ihracatta kullanacağınız ürünleri eğer ithal ediyorsanız o ürünlerde çeşitli geri ödemeler gerçekleşiyor. Dahilde işleme rejimi kapsamında. Fakat sizin bir ihracat süreci boyunca vergi indirimlerinden çok aslında pazara girişe ilişkin aslında desteklere daha çok odaklanmış durumda. Yani çünkü aslında vergi indirimi biraz evet rekabette üstünlük sağlayacaktır. Fiyat rekabeti anlamında. Fakat firmaları biraz da
kolaycılığa itebilecek bir destek mekanizması da olabilir öngörüsündeyim ben, düşüncesindeyim. Esasen ihracat yapmak isteyen genç girişimcileri veya dünya pazarına açılmak isteyen firmalarımızın aslında öğrenmesi gereken, bana göre öncelikli konulardan biri pazarlamayı öğrenmeleri. O ülkedeki regülasyonları önce incelemeleri, o ürünlerin o pazarda alıcısının olup olmadığını anlamaları. Yani biz mesela lokum, en basitinden insanlar lokum satmayı, işte baklava göndermek, lokum satmak gibi bu ürünler her ülkede alıcı bulamayabiliyor. Baklavamız çok güzel bana göre. Hı-hı. Sabah akşam yiyebiliriz, sıkıntı yok. Lokumumuz her çeşidi var. Benim kendi memleketimde lokum vardır. Çanakkale'lere buradan selam olsun. Çanakkale'nin de çok güzel lokumu vardır ama bu Çanakkale lokumunun veya Safranbolu lokumunun işte veya baklavanın her ülkede satılacağı anlamına gelmiyor. Dolayısıyla tüketici tercihlerinin anlaşılması, yeni teknolojilerin anlaşılması. Bugün mobilya sektöründe işte biraz önce konuşuyorduk. Sanal gerçeklik uygulamaları, işte odaya gidiyorsunuz, mobilyayı yerleştiriyorsunuz, gözlükle bakıyorsunuz veya odanıza uyup uyumadığına bakıyorsunuz. Artık e-ticarette bu tarz uygulamalar var. Hı hı. Dolayısıyla devletin vergi indirimi evet fiyat rekabeti sağlayacaktır. Fakat belki biraz da eskidendi demek istiyorum ona. Fiyat rekabeti üzerinden ürünlerimizi uluslararası pazarlarda tutundurmaya çalışmak biraz kolaycılığa kaçıyor ve maalesef firmalarımızın da kendilerini eğitmelerini engelliyor. Bizim destek modelimizde, ülkemizde uygulananlarda biraz da aslında girişimcilerin o ilk pazara girişinde pazara işte reklam harcamaları olsun, pazar yeri harcamaları olsun, lojistik masraflarına çeşitli uygulamalar yapılmaya çalışıyor ve entegrasyon sağlanmaya çalışıyor. Biraz daha ona yönelik şirket kurulum masrafları olsun. Mesela Amerika özelinde konuşursak, Amerika'da bir şirket kuruluşunu yapmanız, oradaki regülasyonlar için danışmanlık almanız ciddi maliyetler bunlar. Evet. Ve bir startup firmamızı düşündüğünüzde işte $2.000 diyelim bütün kuruluş masrafları, ürününüzü göndermeniz vesaire, bunlar 10-15 bin dolara buluyor. Bugün kurunda düşündüğünüzde işte 100 bin lira, 120 bin liraya buluyor. 120 bin lira kazanmanız için e-ticarette %10 üzerinden kar elde edeceksiniz. 1 milyonluk satış yapmanız lazım. Şimdi bir startup firmasının, genç bir girişimcinin 1 milyon TL veya işte dolar bazında 100-110 bin dolar satış yapması ilk aşamada mümkün. Fakat hani o kadar da mümkün değil. Herkesin başarabileceği bir şey değil. Dolayısıyla vergi indirimi mi? Bu klasik bir tartışmaya gidebilir tabii. Firmaların daha güçlenmesi için farklı uygulamalar yapmak. Dünyada bir sürü uygulama var. Çin devletinin bilinen bir sürü işte faiz indirimlerinden Merkez Bankası'nın destekleri, doğrudan destek vermesi gibi uygulamaları var. Çin'le rekabet ediyoruz. Bizim ürünlerimiz tekstilde İtalya ile rekabet ediyor. Zeytinyağımız herkesin söylediği bizden gidiyor, İtalya'da paketlenip gidiyor. Markalaşma çabaları. Dolayısıyla orada hani ne destek verilmeli? Benim kişisel görüşüm, çok konuyu uzatmayayım ama kişisel görüşüm şu: destek mekanizması bence firma bazlı olmalı. Çünkü her firmanın yetenekleri ve ihtiyaçları farklı düzeyde ve birebir ilişkiyle bence bu yürütülmeli. Yani her firmanın dış ticaret departmanı oluyor, belli pazarda uzmanlığı oluyor. Dubai pazarı mesela. Canlı ürünler dediğimiz ürünlerin gidebildiği pazarlar. Fakat gidip de işte Doğu Avrupa pazarına gittiniz diyelim veya işte İsviçre, Norveç'te satacaksınız. Çok da canlı ürünler orada gitmeyebilir. Daha çok farklı ürünlerin pazarı olabilir. Dolayısıyla ben firmalarla birebir çalışılması gerektiğini düşünüyorum, destek mekanizmaların. Bunun mevzuatı nasıl yazılır bilmem. Fakat düşüncem o yönde. Ya şöyle bir şey var şimdi, aslında benim kastettiğim biraz da böyle ürün ihracatı yapan değil de kıtalar arası ticaret yapanlar. Yani Çin'den aldığı ürünü Amerika'ya satan ya da dropshipping yapıp da, Amazon'da dropshipping çok popüler biliyorsunuz. Amerika'dan alıyor, Kanada'ya satıyor. Orada bir ticaret yapıyor ama Türkiye ile hiç alakam yok benim. O yüzden ben paramı Amerika'da şirket kurarım, Amerika'da tutarım diyor kişiler. Niye? Çünkü Amerika diyor ki sen bir yabancı olarak, yani buranın vatandaşı da olsan fark etmiyor diyor. Belli bir hacme kadar şirket kurmadan vergi ödemeyeceksin. Yani belli bir rakama kadar vergi ödemeyebilirsin. Yeter ki sen biraz ayağa kalk, biraz para kazan. Ondan sonra o aşamaya geçtikten sonra Amerika'da şirketini kur. Ve şirketini kurduktan sonra ben senden vergimi alırım diyor devlet, Amerika devleti. Şimdi bu da biz girişimcilere, yani yeni girişimcilere çok cazip geliyor. Ben niye şimdi Türkiye'de KDV ödeyeceğim, gelir vergisi ödeyeceğim, stopaj ödeyeceğim. Yani birçok giderim var. Ben kazandığım paranın, zar zor kazandığım paranın, daha yeni girişimciyim, yarısını devlete vereceğim. Ne olacak? 3 ay sonra belki de batacağım diyor. Ve korkuyor. Çünkü çok büyük hedefleri yok birçok kişinin. Diyor ki ayda $2.000, $3.000 kazansam bana yeter diyen insanlar var. Ve bu insanlar hep yurt dışına kaçıyor. Hep Amerika'da şirket kurma derdine düşüyor. Ben gönül ister ki Türkiye bu konuda girişimciler için bir vergi cenneti olsun. Tam tersi olsun. Çinli adam gelsin Türkiye'de şirket kursun. Türkiye'de o ticareti yapsın. Para Türkiye'ye, döviz Türkiye'ye girsin. Şimdi çünkü Türkiye'de baktığın zaman üretim çok az. Yani domatesi bile ithal eder duruma geldik. Yani her şey dışarıdan geliyor.
Ülkeye döviz girmiyor, döviz çıkıyor ülkeden. Dolayısıyla dolar kuru zaten almış başını gidiyor. Ya daha doğrusu TL'nin değeri düşüyor. Dolar kuru bir yere gitmiyor aslında. Olduğu yerde duruyor. Hal böyle olunca da işte ekonomik şartlarda zincirleme bir şekilde olumsuz oluyor. Mesela ben bir örnek daha vereyim. Hatta ekranda izleyenler için de şimdi onu paylaşacağım. Ki bu konuda benim karşılaştığım çok iyi bir yönlendirici kendileri. Hemen şöyle paylaşıyorum. Mükellef.co. Mükellef.co'ya girdiğinizde, şu Amerika bölümüne girdiğinizde zaten Amerika'da şirketini işte Mükellef kuruyor. Oradaki mali müşavir desteğini veriyor. İşte şirketin tüm finansal takiplerini, her şeyini kendi içerisindeki mali müşavirlerle yapıyor. Ya bu çok güzel bir sistem. Yani fiyatlara da baktığım zaman, ben de geçenlerde burada bir şirket kurdum. Makul geldi bana. Ki sizin de benzeri bir girişiminiz var. Birazdan ondan da bahsedeceğim. Şirket kuruluşları burada hani isteyenler çok hızlı bir şekilde yapabilirler. Sizin de bir projeniz var. E-İhracatım. Evet. Şu anki firmanızın ismi bu. Biraz bundan bahseder misiniz? Ben de bir yandan izleyenlerimize sizin web sitenizi göstereyim ekranda. Evet, tabii Amerika'da 3 sene kadar ticaret ateşeli yaptığım dönemde tam da Amerika e-ticaret Amazon'un da hızla büyümesini gerçekleştirdiği bir dönemde. Yani 2017-2020 dönemi Amazon'da hızlı bir yükseliş gerçekleştirdi. eBay dönüşümüne girdi vesaire. Orada girişimcilik, e-ticaret ekosistemini gördükten sonra açıkçası orada görevim sırasında da insanın aklında birçok fikir belirmeye başlıyor ekosistem sebebiyle. Hı hı. Bahsettiğiniz birçok işte firmaların faaliyetlerini kolaylaştırıcı düzenlemeler böyle pıtrak gibi her yerden girişimcilerin çıkmasına sebep oluyor. Hatta belki de işte o Great Resignation dedikleri, hani toplu büyük büyük istifa dönemlerinin başladı. Wall Street'teki insanların dan tutun da işte pandemi döneminde birçok insanın çalışma şeklinin değişmesiyle beraber e-ticaret onları desteklemeye başladı. Dolayısıyla Türkiye'ye geldiğimde E-İhracat Daire Başkanlığı'nda da o Türkiye'deki o enerjiyi, o dinamizmi gördüğüm zaman açıkçası kendimi durduramadım. Yani bu alanda, özel sektörde ben de bir şeyler yapmalıyım duygusu insanı böyle sarı verdi hemen. Ve ondan sonra e-ihracatım uygulamasını başlatmaya karar verdim açıkçası o aşamada. E-ihracatım uygulamasını tabii ki gerçekleştirebilmek için global bir tedarik zincirinden bahsediyoruz. Yani dediğiniz gibi Çin'den aldığınız malı Amerika'ya satmanız gerekebiliyor bazen. Tabii ki ihracat temelli bir örgütlenme düşünüyorsunuz ama ticaretin sisteminizi besleme yöntemlerini de sisteminize entegre etmeniz gerekiyor çalışmalarınızda veya faaliyetlerinizde. Dolayısıyla e-ihracatında biz firmalar, açıkçası Türkiye'de şu eksikliği gördüm ben geldiğim zaman. Üretici firmalar olsun, işte Türkiye'deki startuplar olsun, e-ihracat yapma, e-ticaret yapma, yurt dışındaki pazarlarda satma istekliliği var. Bu konuda çalışmalar yapıyorlar. Fakat e-ticaretin gerekli olan adımları konusunda gerekli yetenekler ve kapasiteler geliştirilmemiş durumda Türkiye'de maalesef. Ama hızla değişim süreci içerisindeyiz. Ne demişler? Marketing. Yani hani bunun öğrenmemiz gereken önemli unsurlardan biri pazarlama yeteneklerini geliştirmemiz olduğunu gördüm. Ve bu alanda bir boşluk gördüm. Onu doldurmaya karar verdim açıkçası e-ihracatın firmamızda. Burada yapmak istediğimiz nedir? Biz firmaları aslında e-ihracat yapabilmeleri için yetenekler geliştirmesine yardımcı olmak istiyoruz. Çünkü biliyorsunuz paketleme dahi önemli bir unsur e-ihracatta. Bazen hani paketlemenin çekici olmasının dışında paketlemenin ürünü koruması da gerekebilir. Çünkü tekrar iade ediliyor ürünler, bir tür süreç yaşanıyor. Barkodlamasından tutun birçok aşaması var. İlk aşamadan alın da uygun lojistik maliyetlerin yakalanması. Şu an bildiğim kadarıyla mesela uluslararası pazarlarda Çin'e $15.000 varmış durumda. Amerika'ya $12-13.000 varmış durumda 40'lık konteynerler. Lojistik maliyetleri üzerine koyduğunuzda, reklam maliyetlerinin üzerine koyduğunuzda firmaların aslında, üretici firmaların, büyük firmalardan da bahsediyorum. Sadece hani girişimci startup firmalarından bahsetmiyorum. Birinden hani ürünü alıp satmaya çalışan. Bunların dahi maliyetlerine katlanmasının oldukça zor olduğunu gördüm. Ve firmalar dolayısıyla çekingen davranıyorlar. Ve esas geleneksel pazarlarımız olan Avrupa'ya yöneliyorlar. Ki orası da büyük pazar. Almanya, İngiltere, Fransa büyük pazarlar. İtalya, İspanya, Portekiz, Polonya, onlar da büyüyen pazarlar. Çin tarafında bugün $2.8 trilyon ulaştı ticareti. İşte onlar da büyük pazarlar, fakat geleneksel ticareti, yerel dil sıkıntıları, beraber ortaklık kurma konusundaki engelleyici bazı uygulamaları Çin pazarını, Japonya pazarını, Türk firmalarını zorlaştırıyor. Dolayısıyla biz bu aşamada bir entegratörden çok aslında bir kolaylaştırıcı olarak, bir facilitator olarak girmek istedik. Bunu biz kolaylaştırmak istedik. Bir fark yaratmak istedik. Esasen bu farkı da yaratabilmek için firmalarla beraber çalışmamız gerektiğini düşündük.
departmanlarıyla beraber hangi ürünlerini satmak istiyorlar? Bunları nasıl pazarlamamız gerekiyor? Dolayısıyla biz bu aralığa girmek istiyoruz ve bu aralığa girdik. Mottomuz anahtar teslim, e-ihracat. Anahtar teslimden kastımız ilk aşamadan üretimden çıktıktan sonra ürün satılabilir hale gelmesinden yurt dışındaki başlıca pazarlarda şimdilik Amerika'da, İngiltere'de, Rusya'da şu an örgütlendik. Bu pazarlara firmaların nihai tüketiciye kadar ve tüketicilerin sosyal medya pazarlamasının, affiliate marketing her türlü aşamasında yapılmasına kadar içerik oluşturulması, içerik, fotoğraf, video, bütün içeriklerine kadar da oluşturulmasını gerçekleştirmek istiyoruz. Firmamızın da belli bir güce eriştiğini gördüğüm zaman da mezun etmek istiyoruz açıkçası. Hedeflediğimiz amaç bu. Burada firmamızda. Çok güzel bir hedef çünkü Türkiye'de en büyük ihtiyaç bu. Yani kişi mobilyacı, mobilya üretiyor. Giriyor Amazon'a, eBay'e, işte farklı web sayfalarına, yurt dışındaki, Avrupa'daki, Amerika'daki. Diyor ki ya benim ürettiğim bu dolabın aynısını ben işte atıyorum 500 liraya üretiyorum. Bir bakıyor 200 dolara satılıyor. Yani orada çok güzel bir para fırsatı görüyor. Ve ondan sonra diyor ki ya ben bunu yapmalıyım diyor. Yani ben iç pazarda bunu %10, %20 karla satacağıma gideyim ben bunu Kanadalı'ya satayım. Gideyim ben bunu işte Meksikalı'ya satayım, Amerikalı'ya satayım. Bunun heyecanıyla tutuşuyor. Ve insanlar araştırmaya başlıyor. Google'a yazıyor. Diyor ki e-ticaret nasıl yapılır? Amazon'da nasıl satılır? Sonra geliyor buraya. Bizim YouTube kanalına ya da farklı yerlere. Burada bilgi edinmeye çalışıyor vesaire. Bilgi hep bir yere kadar geliyor. Artık bir noktadan sonra hizmet alma ihtiyacı hissediyor. Şimdi bu kişi şirket kuracak. Amazon'da hesap açacak. Bu depolama ihtiyacı var. Türkiye'de bir dünya işte atıyorum mobilyadan örnek verdik. Mobilya işte demonte etti. Onları bir depoya koymak zorunda. Avrupa'da ya da Amerika'da her neyse. Birilerine gitmesi gerekiyor. İşte size geliyor. İhracatıma geliyor ya da başka bir yere gidiyor. Sonuçta bunları komple bir hizmet olarak alabilmesi ve tek bir yerden, tek bir kaynaktan hepsine erişebilmesi bir firma için çok kıymetli, çok değerli. Çünkü diğer türlü çok bölünüyorsun. Ben mesela yakın zaman diyebilirim 7-8 ay önce Türkiye'nin en büyük firmalarından bir tanesi Amerika'da şirket kuracak. Ben işim gereği açıkçası çok böyle firma önerme, yönlendirmesi çok yapmıyorum. Sadece fikir olarak söylüyorum. Bu benim fikrimdir diyorum. Size kalmış. Sonuçta bu mali bir iş. Mali müşavirlerin aracılığıyla yapılması gereken bir iş. Benim orada etkin bir rolüm olamaz. Firma çok büyük firma çünkü. Şimdi Amerika'da şirket kurmaları lazım. Gidiyorlar işte şunu mu yapsak, Amerika'ya birini gönderiyorlar. İşte banka hesabı açılacak, o olacak, bu olacak. İmza sirküsünde ismi yokmuş. Onu hemen imza sirküsüne ekletiyorlar falan. Acayip bir operasyon yürütüldü orada. Yani ortalama o firma bu Amerika'da şirket kurma operasyonu için 40-50 bin dolar civarında para harcamıştır. Net bilmiyorum ama o civarda harcanmıştır. Şimdi hayat ne kadar zor onlar için. Tek amaçları, tek hedefleri Amazon'da satış yapmak. Yani şu an teknoloji o kadar kolay ki. Mükellef koya giriyorsun. Amerika'da şirketini birkaç yüz dolara kuruyorsun. E-ihracatıma giriyorsun. Ya benim depoya ihtiyacım var. Benim mallarımı al, o depoya koy. Orada benim operasyonel işte süreçlerimi yönet, elleçlememi yap. Hatta ben bu işi nasıl yapacağım bana bunu da öğret. Ki siz orada bir danışmanlık da yapıyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Yani tek bir paketten, tek bir yerden her şey alabilmesi bence yani firmalar için bulunmaz nimet. Öyle söyleyebilirim. Evet. İnşallah hani firmalarımızla beraber de büyümek istiyoruz. Biz mükellefle de Amerika'da ilk dediğiniz bu bütün aşamaları gerçekleştirmek isteyen firmalar vardı ben görevim sırasında. Mükellefle de aslında o vesileyle tanıştım ben. Mükellef firmasıyla. Türk firmalarını Amerika'daki firma kuruluşlarını daha böyle paket hale getirebilecek bir sistem arayışındaydık o zamanlar. Ve dolayısıyla o firmalardan biriydi. Açıkçası ben de kendi firmamı orada o şekilde kurdum Mükellef'le. Aslında bu tarz uygulamalar ve bu tarz firmaların en güzel yanı sadece ilk aşama değil. Çünkü devam eden süreçte birçok ihtiyacınız oluyor. İşte ortaklık yapısı değişiyor veya işte vergi unsurlarınız değişiyor. Sattığınız ürünlerin regülasyonları değişiyor. Bu aşamada sizin bilmeniz mümkün değil. Açıkçası bu uzmanlık alanı. Dolayısıyla bu tarz firmalar oldukça önemli. Mükellef bence bana ciddi bir boşluğu dolduruyor. En güzeli belki hızlı bir şekilde iletişime geçmeniz. Amerika'da çok firma var. Gittiğiniz zaman hani birçok firma girdiğiniz zaman zaten hemen Delaware çıkar. Bizim firmalarında böyle hemen herkesin vergi avantajları dolayısıyla gittikleri bir bölge diyelim. Birçok firma çıkar ama ve belki benzer fiyatlarda kurulum yapabiliyorsunuz ve şey olarak ama bunun önemli süreci bence sürecin yönetilebilir olması devam eden süreçlerde. Buradaki çok farklı ödemeler çıkıyor süreç içerisinde. Dolayısıyla Türk firmalarının bence bu bütün süreci yönetebilen firmalarla çalışması önemli. Yoksa kısa vadede evet işi çözüyorsunuz ama orta vadede hiç ummadığınız ciddi mevzuat, regülasyon, vergi uygulamalarıyla IRS tehlikeli dikkat etmek lazım. Yani her ülkenin vergi kurumları insanları beklemedikleri çünkü uzmanlık gerektiren bir alan sonuçlara sebep olabilir.
Tam o güzel noktaya değindiniz. Tam o noktaya değinmişken son bir sorum daha olacak size. Şimdi Türkiye'de e-ihracatın en tepe noktasına çıkmış bir insan olarak ve buradaki tüm süreçlere hakim olan bir insan olarak sıfırdan, yani 0 kilometre bir girişimci, hiç işe daha başlamamış, kafasına sadece teori olarak, taslak olarak düşünen bir girişimciye adım adım nasıl başlamasını önerirsiniz? Bu konu açıkçası girişimciler bence öncelikle şuna inanmaları ve güvenmeleri gerekiyor. Evet, dropshippingle, işte arbitrajla bir firmanın ürününü alarak veya üreterek yurt dışı pazarlara açılmanız mümkün. Ama araştırmalarını iyi yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Nereden başlamak gerekiyor? Hedef pazarı belirlemeleri gerekiyor öncelikle. Hedef pazarın müşteri tercihlerini anlamaları gerekiyor. Bununla beraber kendi sermaye olabilir, yatırımcı arayışına gidebilirler. Her iki koldan da gidebilirler. Ondan sonra o arayışa girmeleri gerekiyor. O ülkenin mutlaka regülasyonlarını anlamaları gerekiyor. Bunun üzerine lojistik maliyetlerini görmeleri gerekiyor. O ülkenin vergi unsurlarını anlamaları gerekiyor. Ve bunun üstüne hepsine de belli bir bütçe belirleyip hareket etmeleri gerekiyor. Bu oldukça kolay bir şey değil, planlama değil. Fakat aşama aşama bunları gerçekleştirdiğiniz zaman hepsi zaten birbirini çağırıyor açıkçası. Bizim hani kamu tarafında ve Türkiye tarafında ciddi bir bu alanda bilgi birikimi var. Bizim biraz önce söylediğiniz e-ihracatın bağlı olduğu İhracat Genel Müdürlüğümüz ve Türkiye'deki Ticaret Bakanlığı bu alanda birçok destekte bulunuyor. Özel sektör tarafında onlarca entegratör firma var. Size destek, yazılım destekleri verdiği fiyatlamayı görebildiniz. Dolayısıyla bu bir araştırma unsuru öncelikle ve önceki motivasyonunuzu olduktan sonra araştırmanızı çok ciddi yapmanız gerekiyor. Aksi takdirde eğer belirli bir sermayeniz varsa, arkanızda güçlü bir yatırım grubu veya yatırım sermayesi yoksa beklemediğiniz sonuçlar gerçekleşebilir. Vakit kaybedersiniz her şeyden önce. Onun için araştırmaları iyi yapmalarını tavsiye ederim. Kesinlikle, ben de öyle. Çok teşekkür ederim Selman Bey. Ağzınıza sağlık. Çok güzel istifade ettik. Katılımınız için tekrar teşekkür ediyorum ben de. Siz de Selman Bey gibi kanalımıza konuk olarak gelebilirsiniz. Yapmanız gereken bu videonun altındaki yorumlar bölümündeki formu doldurmak veya yukarıda görmüş olduğunuz e-posta adresimize yazmak. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.